Ve tabii Katar'a gelirseniz lüks araçlar. Bak bu yapı sadece güvercinlere, burayı ne için kullanıyorlar diye sorduğumda işte baksanıza. İşte Katar 2022'de, vay arkadaş ya. Qatar is very good country. Here is very Bildiğin çağ atlamışlar. Ama standart bir şey arıyorsa bu mesela standart bir otel. Karşınızda National Museum of Qatar. Şu temizliği görüyorsunuz değil mi? Galiba bunlar altın kaplama. Hiçbir sıkıntı yok. Burada görevli yok diyor. Yasak diyor, emir var diyor. Herkese Katar'dan selamlar. Bugün ikinci günüm ve bir taksiciyle anlaştım. Bugün beni 3 saat yaklaşık gezdirecek. Sonra havalimanına bırakacak. Şu anda sabah 8.30. Bu tur için de 3 saat gezi ve daha sonra da havalimanına bırakmak için 50 dolara anlaştım. Yani bence çok iyi bir fiyat. Birçok ülkede 3 saat taksiyle gezmek sadece 50 dolara ve sonra havalimanına bırakmak gibi, bence birçok ülkede bu mümkün değil. Burası taksi yönünden bayağı uygun. Dün de birçok yere gittim. Bayağı uygun. Yeme içme de 10 dolar civarı. Dün restoranda yedim. 2 defa yemek yedim. Yaklaşık 10 dolar civarı yemekler için ödersiniz. Ama lezzetli, güzel yemekler yapıyorlar. Ama yine Türk mutfağının yanından geçemez. Yani nokta. Dün yedim. Böyle Adana kebap gibi bir şey vardı. Kötü değil. Yani tamam güzel. Ama bizim Türk lezzetinin yanından geçemez. Çok net. Daha sonra bu şavormeleri var, işte onu yedim. Türk lezzetinin yanından geçemez. Tekrar söylüyorum, bizim mutfağımız 1 numara. Bu benim iddia ettiğim bir şey değil. Bunu dünya böyle söylüyor. Böyle bir otelde kaldık. Bu otelin konumu çok iyi. Merkezi bir yerde. Şöyle göstereyim size de. 35 dolar burası. Otellerin fiyatlarını da söyleyeyim size. 35 dolar, 40 dolar, 50 dolara çok rahatlıkla bulabiliyorsunuz. Tabii 100 dolar, 200 dolar, 500 dolar günlüğü olan oteller de çok var. Ama standart bir şey arıyorsa, bu mesela standart bir otel. 35 dolar, 40 dolar, 50 dolara çok rahat bir şekilde otel bulabiliyorsunuz. Taksici gelmiş. Biz de çıkalım şimdi. Arapça kelimelerin yanında her zaman İngilizce de yazmışlar. Birçok yerde gördüm. Bugün hem gezeceğiz hem de sizlere Katar hakkında bilgiler vermeye çalışacağım. Öğrendiğim kadar. Good morning. Thank you. Very good. Thank you. I want to check out. Please take your seat. Let me have a look there. Okay. Burada da kralın resmi. Birçok yerde resmi var. Hello. Benim taksiciyi hatırlamıyorum ya. Nerede? Ha, şurada bak. Bekliyor. Which car? This. Okay. Bu arabayla gelmiş. Direksiyon solda. Biliyorsunuz. Hello. Good morning. Bu arada ben bizim oteli göstereyim. 1 minute please. Kaldığım oteli göstereyim. Çünkü çok sorun oluyor genelde. Gittiğin yerlerde yerleri göster diye. Şu otelde kaldım. Royal Qatar Otel. Dediğim gibi 35 dolar. Zaman zaman yükseltiyorlar mı fiyatları bilmiyorum ama şu anda böyleydi. Ben de tuttum. Merkezi yerde, çok güzel bir merkezi yerde. Aklınızda bulunsun. Başlıyoruz. Bu arada benim sadece çanta şu. Sırt çantası. Bir de büyük bir valiz getirdim. İçi boş, fazla bir şey yok. Birkaç pantolon, tişört var, başka bir şey yok. O da İstanbul'a gitti dün. Benim çünkü aktarma ya. Direkt oradan gidiyor. İşte ben bugün İstanbul'dan alacağım onu. Bugün uçuşum var Türkiye'ye. Bir önceki Katar videomda buraları gezmiştik, şu arka tarafları.
Katar ülkesi tamamen İslamiyet'e yönelik yönetilen bir ülke. Kesinlikle alkol satışı, işte burada bar, disco, işte ne bileyim masaj, öyle şeyler kesinlikle yok. Tamamen dine yönelik. Burada dinini çok rahat bir şekilde insanlar yaşayabiliyor. Çok zengin olduğunu zaten biliyorsunuzdur birçok kaynaktan. Katar çok zengin bir ülke. Katar'ın yerlileri buralarda çalışmıyor. Sadece üst klasmandaki işleri yapıyorlar. Yönetici, müdür, şirket sahibi, şirket yönetmek gibi şeyleri yapıyorlar. Diğer gördüğünüz burada gezen sivil, zaten onlar böyle beyaz elbise giyiliyor yerlileri. Ama sivil gezenler, bunların hepsi dışarıdan gelen ve burada çalışan insanlar. 97 milletten burada insanlar gelip çalışıyormuş. Yani en misafirperver ülkelerden bir tanesi Katar'mış. Birçok ülkeye Katar'a girerken vize uygulamıyor. Katar'da 2 gün kaldım. Bugün son gün. Birçok kez zaten aktarmada eminim ki eğer seyahat ediyorsanız siz de Katar'a yolunuz düşmüştür. Yani gelmişken ben mesela ne yaptım? Aktarmam vardı İstanbul'a. Ben de aktarmayı uzattım ve burada 2 gün kaldım. O yüzden size de tavsiye ederim. Gittiğiniz sadece Katar değil. Yani görmek güzel bir şey bir ülkeyi. Kendi gözünüzle görmek, bakmak, değerlendirmek güzel bir şey. Mesela diyelim ki Singapur aktarmalı uçuyorsun değil mi? Aktarmalı öyle ayarla ki bir gün sonraya, 2 gün sonraya ayarla. Git orada bir gün, 2 gün gez. Bir ülke daha görmüş oluyorsun. Zaten uçuyorsun oraya. Değil mi yani? Çok mantıklı. I'm Indian, sir. From India. Yeah. Very nice. How long you are here? I'm 16 years. 16 years. Yes. Oo, 16 yıldır burada. I'm every 1 year, 2 time going to the vacation. 8 months stay here, 4 months in India. Every 1 year. 8 ay burada çalışıyorum. 4 ayda memleketime gidiyorum. Hindistan'a gidiyorum diyor. Bayağıdır burada adam. If somebody people come from different country here to work, Yes. how much is salary? I Not don't know exactly, but so I don't know exactly. Minimum salary is like 2,000 riyal. 2000 riyal, Yeah. 2000 riyal en düşük maaş diyor. Yani bu da şeylere tabii ki. Yani Katarlıların aldığı maaşlarla bunların aldığı maaşlar bir değil. 1500, 2000 dolar. Yeah. I have good business that time. Mhm. I will make more money. Now is okay, but Ya. Şimdi diyor ki ilk gelenler diyor, göçmenler burada minimum aldığı maaş 700-800 dolar. Yani en düşük aldığı maaşlar. Ama farklı zamanla bulduğun zaman diyor 1500-2000 dolar alabiliyorsun. Ya 1500-2000 dolar bunların aldığı, düşün bak, alabiliyorlar bir yabancı olarak. Buradaki yerliler 4000, 5000, 10.000 dolarlar havada uçuş yani. Çünkü dediğim gibi üst seviye işler yapıyorlar ve işi olmayan, zaten evlenen devlet evini, barkını, her şeyini veriyor. Devlet çünkü güçlü, ekonomik olarak güçlü olduğu için öyle bir herhangi bir sorunları yok. Çalışmak zorunda da değiller. Bir ülke düşünün, adamlar çalışmak zorunda değil yani. Katar onlardan bir tanesi ama 2.700.000 nüfusu var ortalama. Bu sebepten dolayı da nüfus da düşük, petrol çok. This is National Museum of Qatar. National Museum. Karşınızda National Museum of Qatar. İçeriye bakalım. Ve bugün birçok noktayı gezeceğim için gideceğim yerlerde kısa kısa sizlere de göstereceğim. Birçok müze ve diğer şeyler kapalı. Ramazan'dan dolayı akşam açılıyor. Dün de öyle. Saat 5.30 oldu. Her yer açıldı. Bu bilgiyi de vereyim sizlere. Katar'da eğer yerliyse burada kadınlar kesinlikle kapanmak zorunda ama turistlere veya buraya çalışmaya gelen kişiler için bu kurallar geçerli değil.
Ulusal müzeleri burası. Karşıda bayrakları var. Sizlere ilginç bir bilgi daha vereyim. Katar nüfusunun sadece %24'ü kadınlardan oluşuyor. Yani bu ülkede bir kadına 3 erkek düşüyor. O derece kadın nüfusu az Katar'da. Devam ediyoruz. അതെ അപ്പൊ പറയാ അപ്പൊ 2 സ്ഥലമായി അവിടെ കൗൺസിലുണ്ടായ പൈസ ഇതില് നമ്മുടെ ലോക്കറില് ആ അപ്പൊ അപ്പഴോടെ ലോക്കറിൽ വെച്ചിട്ട് അത് അക്കൗണ്ടിൽ ഇടയത് അതുകൊണ്ട് അക്കൗണ്ടിൽ ഇടുമ്പോ ഗവൺമെന്റ് രജിസ്റ്റർ കൊടുക്കാൻ ഓരോ പൈസ അല്ലേന്ന് അത് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല എമ്പണന്റെ അവിടെയാണ് അതിന് കഴിഞ്ഞത് കാരണം എനിക്ക് ഞാൻ തരും ഫണ്ട് ഇതിന്റെ Ülkenin birçok yerinde bu tarzda çok büyük parklar görebiliyorsunuz. Yaşam alanları, burada insanlar gelip vakitlerini geçirebiliyor. Burada da tüm ülkelerin bayrakları var. Şu temizliği görüyorsunuz değil mi? Bir tane çöp bulabilene aşk olsun. Helal olsun Katar'a ya. Yani bak, birçok Müslüman ülkenin durumu çok kötü. Yani burayı örnek almaları lazım. Madem Müslümanlık, madem gerçek Müslümanlık diyorsak, böyle temizlik, güzel yaşam, böyle şey değiller bunlar. Yani nasıl diyeyim size, barbar değiller. Kibar adamlar, geliştirmiş kendini. Katar'da okuma oranı da %97. Yani okumuş insanlar, insanlar. Burada da tüm bayrakları görebiliyorsunuz. Orası sahil şeridi. Bir önceki videoda şu arka taraftaydım ben. Şimdi taksiyle biz devam edeceğiz böyle. Bizim bayrağımız burada, Türk bayrağı. İsrail bayrağı var mı diye baktım ama koymamışlar galiba. İşte bayrağımız. Adamların yaptıkları parklara baksanıza. Ve her yerde bisiklet yolu ayrı, koşma, yürüme yolu ayrı, böyle farklı farklı konseptlerde yapmışlar. Kral ya, gezdiriyor beni. Kral gezdiriyor. Kamerayı fazla kapatmıyorum. Fazla kalmayacağız burada. Bol bol uzun olsun video. Yolları görün, etrafı görün. O yüzden yolları da çekiyorum. Çünkü çok düzgün, çok güzel. Burada ilginç bir konsept yapmışlar. Box Park diye. Yani konteyner park. Böyle bir değişik şey. Bu da aslında şeyi simgeliyor. Aynı zamanda burada limanları var. Ciddi bir ticaret var. Konteyner park ya. İlk defa böyle bir şey yapıyorum. Çok ilginç. Bu konteyner ama hepsi, birisi restoran, kafe, ne bileyim, böyle şeyler değişiyor bak. Ofis, her şey var. İlginç bir konsept. Afrikalılar da var burada bayağı ya, çalışanlar. Sadece Hindistan, Pakistan değil. Şurası çok güzel duruyor. Şunlar çok güzel duruyor ya. Restoranlar varmış burada. Çünkü hemen sahil tarafında olur. Balık restoranları, diğer türlü restoranlar. Hemen konteyner parkın yanında bulunuyor.
Ama çok güzel duruyor ya. Çok farklı, çok güzel yapmışlar. Ramazan olduğu için her yer kapalı. Akşam saati açılıyor. Burayı çok beğendim. Çok güzel duruyor. Katar'ın gelişmiş olduğunu zaten görüyorduk, duyuyorduk ama böyle farklı farklı konseptlerde güzel işler yapmışlar ya. Ben çok beğendim. Bravo adamlara. Burası da ana yoldan giden, bir de o arka taraftan tam onların arasından geziyorsun şu yapıların. Çok tatlı yapmışlar. Şu yollara bak ya. Böyle bir şey olamaz. Yollara bak. Bildiğin çağ atlamışlar. Benim taksi şurada bekliyor. Şurayı göstereceğim sizlere. Yani bu ülke hakkında fazla söylenecek bir şey yok. Her şey ortada, açık ve net. Adamlar çok çok gelişmiş. Çok şaşırdım. Yani ben biraz daha böyle bir bölgesinin yüksek yapılarının olduğu, işte böyle fazla bu kadar beklemiyordum açıkçası. Yani daha iyi nasıl yapabilirler? Yapamazlar yani. Çok mükemmel bir projeyle, düşünmeyle çizilmiş, yapılmış her yer. Özellikle yollar, böyle yollar ben başka hiçbir yerde görmedim. Yani böyle bir şey olamaz. 4 şerit, 5 şerit, tertemiz, geniş yollar. Bak, bisiklet yolu, koşma yolu, yürüme yolu ve araçlar için. Birçok yer böyle bak. Şu genişliğe bak. Şimdi benzin fiyatını sordum. Litresi 60 sent. Burada benzin. Bayağı ucuz değil mi? O yüzden de taksiler de ucuz. 2.10 Qatar Riyal. Ya az önce manzarayı gösterdim ya, o büyük gökdelenler var. Oraya geçeceğiz. Şu gördüğünüz burası Doğa Sarayı. Buranın Beyaz Sarayı burası. Biz karşıya geçeceğiz ama buradan da böyle bir seyir terası yapmışlar. Bro, you long time here and working. How is life in Qatar and work in Qatar? What you think? Qatar is very good country. Here is very nice people. And also I am working here very happy. You are happy here to live? Yeah, of course. I am very happy here because I like this government and this law of Qatar. Arkadaş bayağı memnun burada olmaktan, yaşamaktan. Tam karşımızda da Katar Sarayı var. Bir sürü develi korumalar etrafında geziyor. O tarafa gidip sizlere göstermek istiyorum şimdi. Ülkede hava kirliliği hiç yok ha. O kadar araç olmasına rağmen hep yeni modeller olduğu için, bir de çok dikkatimi çekti. Elektrikli araçları olan kişiler için o kadar çok istasyon var ki. Yani burada gözü kapalı bir elektrikli araç alınabilir. Neden? İstasyon birçok yerde var. Altyapı kurulmuş. Avrupa'da öyledir. İlk önce altyapıyı yapar, ondan sonra malzemeyi dağıtır. Bazı ülkeler dağıtıyor. Daha doğru düzgün elektrik şeyi yok. İstasyonları yok. Adamlar mağdur oluyor. Sonra aldığı arabayı satıyor. Burası öyle değil. Bak, korumalar develerle böyle etrafında dönüyor sarayın. Bekleyeceğim orada.
Eğer geçerseler biz de bu anlara şahit olalım. Yakaladım, tam geliyorlar. Burada yasak mı girdim ama böyle bir şey olmaz ya. İşte size Katar. Sarayın böyle etrafında geziyorlar. Şu anda böyle tura devam ediyorlar. Komple sarayı dolaşıp tekrar geliyorlar bu tarafa. Burada girdim, geziyorum, hiçbir şey söylemiyorlar. O yüzden ben de takılıyorum. Ne yapayım? Sadece bakıyorlar, bu manyak ne yapıyor diye. bir şey demediler ama. Evet, devam ediyoruz. Katar'ı gezdikçe beni şaşırtmaya devam ediyor. İlginç bir ülke. Şu gökdelenlerin olduğu bölgeye doğru devam ediyoruz. Bu arada bir bilgi daha vereyim sizlere. Katar 2,7 milyon nüfus var ya. Sadece %15'i Katarlı, yerli. Diğerleri hep göç almış çalışanlar. İşte bunlar. Sadece %15'i gerçek Katarlı. Zaten bu haklar burada işte maaş olsun, ondan sonra evlenirken ev verme, araba verme, bu sadece buranın yerli Katarlar. Yani daha sonra gelmiş burada oturum bile alsa, buranın pasaportunu bile alsa Katarlı sayılmıyor. Asıl Katarlılar buralı, gerçek burada doğan insanlar. That one is the one famous color in Asia. Biz az önce şu karşıdaydık. Şimdi ise tam bu yapıların tarafına geldik. Burayı geziyoruz. Çok güzel bir şey uydurmuşlar. Bak burada o büyük yapıları yapmıyorlar. Daha böyle Katar'ı ve Arap ülkesini koruyan yapılar yapıyorlar. Burayı da tamamen lüks yapıyorlar. İki karşılıklı. Katar'ın en eski oteline, 1980'de yapılan oteline, Sheraton Otel. 1980'de yapılmış bu otel. Bu sağdaki yapı AVM. Katar'ın 3. en büyük AVM'siymiş. City Center Shop olarak geçiyor. Güzel tarafı bak, Arapça ve hep İngilizce olarak da yazmışlar her yerde. Dediğim gibi yolları da uzun uzun çekeyim dedim. Video uzun olabilir, önemli değil ama bu şekilde daha iyi görebiliriz. The Hilton Otel var karşıda.
Bu otelin adı da Four Seasons. Gündüz vakti dışarıda insan yok ya. Yani Katarlılar yok dışarıda. Zaten azınlık %15. Yani demek ki mekanlarda veya şeylerde galiba takılıyorlar. Havada çok aşırı bir sıcak değil şu anda. Ama fazla kimse yok sokaklarda, baksanıza. Bomboş. Sadece araçları görüyorsun ama hiç böyle gezen insanlar veya ne bileyim işte böyle acayip bir şey ya. Ülkede insan yok. Katar 2022'de FIFA'ya ev sahipliği yapmıştı hatırlarsanız. Şimdi size paranın gücünü göstereceğim. Bakın. Adamlar paranın gücüyle böyle bir sahil yapmış. Nasıl ama? Vay arkadaş ya. Vay arkadaş diyorum. Şu suyun rengine baksanıza, nasıl burayı acaba böyle temiz tutuyor? Çok tekne falan şey de var ama nasıl böyle, ben anlamadım gitti yani. Bu işte var bir şey. Suyu bile parayla satın almışlar. Böyle mavi olsun diye. Yaparlar abi. Özel bir ilaç bir şey yaparlar. Baksana şu suyun rengine. Bir tane insan yok arkadaş ya. Bir tane insan yok. Dışarı sokaklarda böyle. Kimse yok. Katar kralının evinin oradan geçtik. Çekim yapmak yasaktı. Ben de yapmadım. Ama bembeyaz kocaman şeyi anlatamam. Öyle bir şey olamaz. Böyle bir şey olamaz. İşte bu dünyada cenneti yaşayan hala insanlar var ya. Bir sürü hem de. Çok var, çok. Çok üst seviye bir yaşam tarzı. Sadece normal halk için bile çok üst seviye bir hayat standardı var. Bir de kral veya üst seviyedeki insanların yaşamını düşünün yani. Ben nereden çıkacağım ya? Bu video çok uzun olacak ama abi her tarafı güzel, ayrı güzel. O yüzden bırak uzun olsun değil mi? Ama buralarda görelim. Evet ya, bu adam kral çıktı ya. Nerelere getiriyor beni bak. Burası İtalya'nın yapısına benzetmişler. Şu içeriye doğru geçelim. Burayı ne için kullanıyorlar diye sorduğumda işte konser olur veya herhangi bir program olur, etkinlik olur, böyle şeyler burada yapılıyor diyor. Bildiğin adamlar böyle arena tarzında yer yapmış. Vay be, şu harbiden arena yapmışlar ya. Eski tip bildiğin arena yapmış adam. Baksanıza. İşte konserler, şeyler hepsi burada oluyor. Buradan da böyle gözüküyor. Burası Katar Televizyon binası. Burada da yazıyor yukarıda. Meydanın büyüklüğüne bak. Şu anda içeride de çekimler var. Camdan gözüküyor mu bilmiyorum ama. Burası Katar'da Altın Cami olarak geçiyor. Havlusu böyle.
içeriye bakalım. Oo, çok güzel, serin. Küçük bir cami. Öyle büyük değil fazla. İçerisi mis gibi kokuyor. Çok güzel. Temiz. Güzel değil mi? Galiba bunlar altın kaplama. Hemen yanında da bu arena var. Böyle ara sokaklar da var. Şurada büyük meydan var, oraya bakalım. Ama çok kapsamlı bir Katar videosu olduğunu düşünüyorum. Bildiğiniz her köşesinde görülmesi, gezilmesi gereken her yeri bu videoda gördünüz. Benimle birlikte, yani baştan sona izlediyseniz gerçekten Katar hakkında bayağı bilgiler sahip olduğunuzu düşünüyorum. Mükemmel. Bak, bu yapı sadece güvercinlere ev olsun diye yapılmış. Yuva yapsınlar diye. Burası Mavi Cami olarak geçiyor. Mavi Cami'nin içerisinde görelim. Cami hakkında eğer bilgi isteyenler varsa telefonla QR kodunu okutuyor hangi dildeyse. Bak, Almanca, Çince, İtalyanca, Amerika, İngilizce, Türkçe, yani hepsi var. Endonezya dili. Buradan cami hakkında bilgi alabiliyor. Yine içerisi mis kokuyor, mis. Çok güzel bir koku var. Ve burası Katar'da bulunan Türk camisi. Diğer camilerin mimarisine baktığımız zaman bence Türk camimizin mimarisi çok daha güzel duruyor. Şöyle karşıdan da göstereyim size. Çok güzel. Karşısı da böyle. Tam karşıdan da bu şekilde gözüküyor. Çok ilginç bir an yaşandı. Tam kamerayı açarken kapandı. Şu saat var ya, bildiğin çan sesi yapıyor. Dın dın, aynı böyle. İlginç. Başka bir ses bulmadılar mı? Niye böyle bir şey yapmışlar anlayamadım. Türk camisine girmek kamerayla yasak. Diğer bütün camilere girdim. Hiçbir sıkıntı yok. Burada görevli yok diyor. Yasak diyor. Emir var diyor. Ya arkadaş, diğerlerine girdik. Hepsine girdim ben, az önce anlatıyorum. Yok. İlginç. Ve tabii Katar'a gelirseniz lüks araçlar eksik olmaz. Bu şekilde Ferrari'ler dizilmiş şekilde. Karşıda da Rolls Royce satılıyor. Rengarenk, siyah, beyaz. İşte zenginlik bu. Burada mücevherler, kim bilir kaç milyon dolarlık mücevherler var.
Aynı zamanda ileride Katarlıların yatlarını bıraktığı liman var. 2 tane sağlı sollu. Özel lüks yatlarını orada bırakıyorlar. Katar videomuz buraya kadar olsun. Çok kapsamlı, güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Sizin desteğinizle daha fazla kişilere öneriliyor. Bunlar yorum yaparak, paylaşarak, beğenerek oluyor. Bir sonraki videolarda yine görüşmek üzere. Türkiye'de görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Onu derler müzikler, gezip de görelim dünyalar. Herkes bizden bir yer var, gel ve tadını çıkar. Yıllar beni yollara koydu, ben tamamladım durdum gel. Yok bize hiç engel. Yol arkadaşım olsan ki zaten böyle güzel her şey.